Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip. Şöyle gördüğünüz gibi ipim simli. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Eğer siz bu videomu izlemediyseniz modelimin kurulumunu, detaylı anlatımı, örmesini, linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar, ben şöyle yeleğimizin ön tarafına şöyle trabzan yaptım. Dikiş yerine, birleşim yerine trabzan yapmadım. Şimdi şöyle ben önce bakın modelimizin ön yüzünde önce şöyle trabzanlarımızı ördük. Sonra modelimizi kurduk. 5 tane şöyle 6 tane hatta ben trabzan sık iğne ördüm trabzanlar için. Siz mesela bu bizim şöyle anlatayım size hanımlar. Yeleğimizin sol kol altı olacak burası. Sol kol altı. Sağ yapmanız için önce modelinizi kuracaksınız. Önce bunu yapın. Önünüze önce trabzanlarınızı belirleyin. O tarafı yapın. Sonra diğer tarafı yaparsanız sizin için daha kolay olacak. Çünkü sayılar artık belirlemiş olacaksınız. Ona göre ayarlayacaksınız. Burada modelinizi kuracaksınız ve sık iğnelerinizi burada örüp şu trabzanları bu tarafa öreceksiniz. Bu sefer sağ kol altı tarafı olacak. Bu da yeleğimizin önü olacak. Sağ tarafımız olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Burada hanımlar ben şöyle bunun için örüyorum. Size bakın şu pırpırları yapmayacağım. Burası kol altı oyuntusu olacak. Onun için önce şu sıramı öreceğim. Bir zincir çekip şöyle bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan bu şekilde. Pırpır yapmayacağım ki hanımlar. Niçin? Çünkü biz dönüşte buraya trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ipimi doluyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bakın arada zincir çekmemiz burası boş kaldığı için bir zincir hemen yanındakine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan tepesine şu iki modelimizin tepesine pırpır yapmayacağız. Dediğim gibi daha önce bu modelimin kurulum videosunu izlemediyseniz açıklama kısmında linki var. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Burada hanımlar 1, 2, 3 zincir. Şöyle pırpır. Normal bu şekilde sadece burası iki modelimizi kol altı oyuntusu yapacağımız için bunu bu şekilde ayarlayın önceden. Bunu yaptığınız zaman bunu ayarlayın. Bu şekilde şimdi ben örmeye devam edeceğim hanımlar. Normal modelimi örmeye devam edeceğim. Gideceğim döneceğim. Kol altına gelince beraber kol altını yapacağız beraber. Sonradan yaka kesimine geçeceğiz. Önce kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar. Şunu da anlatayım hanımlar. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hiç trabzan yapmadan bu şekilde de şöyle bırakıp bunu da bu modelimizi de şu kenar gibi örmeye devam edersiniz. Sonradan şöyle istediğiniz şekilde kenarlarını süsleyip de kol ağzını isterseniz sık iğneyle isterseniz trabzanla istediğiniz oyayla da geçebilirsiniz. Daha sonra birleştirdikten sonra o şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Ama ben trabzan geçeceğim. Evet hanımlar şöyle geldim kol altına. Sık iğne sırasındayız. Bakın buraya sık iğne ördüm. Ben şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çekip buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne. Zincirin içine giriyorum, sık iğne. Trabzanın tepesine sık iğne. Zincirin içine sık iğne. Bir sık iğne.
boşluğa bir sık iğne trabzan tepesine, burada 2 trabzanımızın tepesine, boşluğa sık iğne, trabzanın tepesine sık iğne. Siz isterseniz bu şekilde de bunu bitirebilirsiniz hanımlar. Burada ipinizi koparırsınız bitişte ve arkada modelinize devam edersiniz. Şöyle boşluğa bir de zincirin içine battım. Sık iğne bu şekilde, kenarımız düzgün dursun diye hanımlar. İsterseniz bu şekilde ipimizi burada bir zincir çekip ipimizi koparıp devam ederiz. Ben şimdi 1 2 3 zincir, şöyle bakıyorum, sanki böyle durması daha güzel duracak gibi hanımlar. Veyahut da şöyle 3 zincir çektim ve dönüyorum. Ben trabzan yapacağım dediğim gibi hanımlar. İsterseniz siz trabzan değil, şöyle sık iğne ile de bitirebilirsiniz. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle tek tek sık iğnelerime batıp trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bu modelde böyle denk geldi. Diğer modellerde zaten şöyle buradan başlayıp geldiğimizde burada ipimizi koparıp devam edebiliyoruz. O şekilde mesela diğerini de burada gelişte şu trabzanı yaparsınız. Burada ipinizi koparıp arkada devam edip gidersiniz hanımlar. Onu da öyle bilin. Diyorsunuz işte bir tarafı yaptık, diğer tarafını yapamıyoruz. Hep soruyorsunuz. Instagram'da, YouTube'da soruyorsunuz. Ben size cevap elimden geldikçe vermeye çalışıyorum hanımlar. Daha çok Instagram'da soruyorsunuz gerçi. Onu da söyleyeyim. Ama siz onu o şekilde ipini bir tarafı şöyle gelirken kol altını örüyorsunuz. Bir tarafını da buradan gelirken örüyorsunuz. Sıra sonuna doğru gelirken örüyorsunuz. İpinizi koparıp arka sıradan devam ediyorsunuz. Onu hep bütün modeller için o geçerli hanımlar. Sağ solumuz olduğu için o şekilde hepsinde geçerlidir. O şekilde öreceksiniz. Bakın şöyle tek tek bu şekilde trabzanlarımı ördüm. Ve ipimi doluyorum, modelimin içine, zincirin içine batıyorum. Buraya modelimizi örüyoruz, 10 tane trabzan. Ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Kol altında herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Ben şöyle burada trabzanla devam etmek istiyorum. Dönüşte onu zaten yapacağız. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar. Şimdi yaka kısmına geldim. Bakın burada 10'er tane trabzanımız var. Burada ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan ördüm. 5 tane trabzan ördüm. İpimi doluyorum. Şöyle 5, 6, 7. 3 tane trabzan eksilttim. 7'ye indim. İpimi dolayıp şuradaki sık iğneye batıp kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 10 değil 7 tane hanımlar. 3 tane eksilttim. Şimdi yaka kesime başladık. Trabzanlarımı ördüm. Zincirlerimi çekip dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Zincirle beraber 6 tane trabzanımız var, kenar trabzanımız. Şimdi burada ne yapıyorum hanımlar? İpimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Önceden 1, 2, 3'tü. Şimdi dördüncüye batıyorum. Daha geriye gidiyorum. Şöyle 3 zincir çekip şöyle sabitliyorum. Yandakine battım. 1, 2, 3 zincir ve bitiriyorum. 1, 2, 2 tane
trabzan, pırpır trabzan yapıp tepesine pırpır yaptım. 1 2 üçüncüye batıyorum ve normal bir şekilde 5 tane trabzanımızı yapıp tepesine pırpır yapıyoruz hanımlar. Burada bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4 5 o şekilde buraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, geldik kol altına. Bakın modelimin tepesine 1 2 3 4 5 tane pırpırımı yaptım. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanın içine şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne sırasındayız. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık. Bu bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Bakın modelimizin ön yüzünde zaten şöyle şunu baza alıyorum ben. Her zaman da en alttaki sırayı baza alıyorum. Bakın ön yüzü burası olmuş oluyor. Şu sıra zaten düz sıra olduğu için ve tek tek tepeye batıp sık iğne örüyorum. 1 2 zincir, bir tane boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir, bir tane boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Yuvamızı oluşturuyoruz. 5 zincir, diğer modelin ikinci pırpırına batıyorum. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, geldim yaka kısmına. Şöyle 7 tane zincirimi çektim. Buraya sabitledim. Yuvamı yaptım bu model. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle sık iğne. Yakadayız ya hanımlar. Ve şöyle kenara batıyorum. Trabzan tepesine sık iğne örüyorum. Böylece bir modelimiz bitmiş oluyor. Şöyle zincirimize batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kesimde olunca bazen 4 zincir çekmek gerekiyor hanımlar. Model daha yüksek kalırsa yaka daha alçak kalıyor. Güzel durmuyor. Yaka trabzanları. Onun için bazen 4 zincir çekmek gerekebiliyor bazı modeller için. Onu siz elinizde bakarsınız. Eğer alçak kalıyorsa 4 zincir çekersiniz. 6 tane trabzanımızı yaptık zincirle beraber. Bakın buradakini atlıyoruz. İpimi doluyorum. Buraya batmıyorum. Yuvanın içine batıp şöyle buraya bakın trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım. Bakın altta da aynı şekilde başlamıştık. 7 trabzan. Bu diğer modelin kesimine başladık. Yine aynı şekilde 7 tane trabzan ipimi doluyorum ve bu yuvanın içine 10 tane trabzan. Tam model. 2 3 4. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Trabzanlarımızı yapıp geri döneceğiz hanımlar. Şimdi ben örüp geleyim. Yakaya gelince beraber yaka kesimine devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. İpimi doluyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan, 3 zincir, hemen yandakine batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, tepeye sık iğne. Bakın altta da aynı şekilde 2 tane trabzan örmüştük. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. 1 2. İpimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz.
Birinci modelimizin kesimini nasıl yaptıysak aynı şekilde kendini tekrarlıyor. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu taraftan döndüğümüz için önce sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bakın burada da 3 zincir çektik. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye batıyorum. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Pardon, sık iğne ile sabitledim ve zincirimi çekiyorum. 2, 3, 5, 6, 7 zincir. Bir boş bırakıyorum. Normal modelimi örüyorum hanımlar. 5 zincir. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir boş bırakıyorum ikinci. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Tekrar dönelim, yakaya gelelim. Beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yakaya geldik. Ben artık 3 modelim kaldı. Artık kesim yapmayacağım. Siz kesime devam edecekseniz burayı yine 7 tane trabzanla devam edeceksiniz. Bakın burada yaptığımız gibi 7 7 o şekilde gittik ya. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben artık şöyle sadece şuraya atlayacağım. Kenar trabzanlarımı öreceğim ve 2 modelimiz de bitmiş olacak bu şekilde. Bakın. Siz daha kesime devam edeceksiniz. Dediğim gibi hanımlar, yine burayı 7 trabzanla devam edeceksiniz. Benim kesimim bitti. Artık kesim yapmayacağım. 2 modeli kestim zaten. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şöyle biraz düzeltelim elimizle. Çünkü yeni olduğu için şöyle. Bakın. Ben şimdi bir model daha, bu modelimi bitirip bir model daha şöyle şey olarak keseceğim, öreceğim onları düz bir şekilde. Ben bu sıramı da şöyle başlamasını göstereyim size. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. trabzana batıyorum ve pırpırlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Artık burada kesim değil. Ben bir model daha öreceğim hanımlar. Kesim olmadan o şekil daha bir yakamızın güzelliği ortaya çıkmış oluyor düz ördüğümüz zaman. Kesim bittikten sonra. Şimdi herhangi bir kesimimiz kalmadı. Ben bir düz bir şekilde bir model daha öreceğim ve geleceğim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle düz bir şekilde de ördüm. Bakın. Gördüğünüz gibi yakamız ortaya çıkmış oluyor daha güzel. Yakamız bu şekil, kol altı da bu şekil. Dediğim gibi hanımlar, hangi taraftan ön yüzü olduğunu bir başlangıçta, bir sonuçta, bir başta, bir sonda modelimizin ön yüzünde gelirken kuruyorsunuz, bir giderken kuruyorsunuz kol altını. İpinizi bir tarafta koparıyorsunuz hanımlar. Her iki taraftan da dönüş olmuyor. Onu bilin yani. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.